Bugün bizce Türkiye'nin en güzel antik kenti olan ve gerçekten muhteşem şekilde korunmuş olan Sagalassos'tayız. Bu içerikte keşfedildiği güne kadar Atlantis gibi kayıp bir şehir olduğu düşünülen ve oldukça iyi korunmuş olan Pisidia bölgesinin bir zamanlar başkentliğini yapmış, İskender'in zorlukla fethettiği, dünyaca ünlü çeşmeleri, hamamları, atölyeleri, kütüphaneleri, mozaikleri, Heronları, amfiteyatrosuyla pek çok enleri içinde barındıran Sagalassos'u keşfedeceğiz. Bu hamamla ilgili düşünülen şey İtalya'dan böyle veteran askerleri buraya getirip onlara planlarıyla yaptırıp onların böyle takıldığı bir yer olduğunu düşünüyorlar. Ekseriyet. Veteran derken? Ya emekli. Ve bu en eski, Türkiye'deki en eski Roma hamamı burası. Gerçekten de çok görkemli. Aynen. Ve bu hamamın sonunda enteresan bir hikaye var. Tabii bu hangi dönem olduğunu hatırlamıyorum. Dönemlerden bir dönem gübreleri topluyorlar. Tabii bu hamam olma işlevini yitirdiği bir dönem. Belki büyük depremden sonrası da insan gübrelerini topluyorlar. Kireçliyorlar, hani dezenfekte ediyorlar. Sonra tarım arazilerinde anam babam tarım gübresi olarak kullanıyorlar. İyi yapılmış. Ya aslında bizim biyokütle sektörünün mucidinin Romalılar olduğunu düşünebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Neyse, öyle uygun gördülerse Yapacak bir şey yok. yani bu konuda çok az yorum yapmayı tercih ederim. Hadi sonra men edecekler şuralara girmekten başımıza iş alacağız. Drone uçurmak için para almak ne demek? Yani ülkeyi tanıtmak için para ödememiz gerekiyormuş. Burada insansız hava aracı uçurmak için yaklaşık 70 bin lira, o da günlük bedel ödememiz gerekiyormuş. Yani biz ödeyemeyiz. Kusura bakmasına, bedavadan tanıtım yapıyoruz burada zaten. Bol şans dileriz çok zeki ve çok yetkili arkadaşlara bu konuda. Aşağı buraya doğru. Tiberius kapısından geriye sadece bu arkadaşlar kalmış. Aslında çok ince bir işçiliği var da. İskender Tepesi. Aslında İskender zamanında burası mezarlık olarak, ya İskender bayağı zor fethediyor ama burayı fethediyor Büyük İskender. Ordusu da az değil, 50 bin kişilik, ya iyi bir ordu böyle bir yeri fethedebilmek için. Fethediyor, orada mezarlık olarak kullanıyorlar ama Selçuklular artık çok uzun çağlar sonra Selçuklular burayı fethettiğinde orada yaşıyor kalan buranın son sakinleri. Zaten yıkılmış, dökülmüş, harap bir kent. Bir köyümsü bir yerleşim var. Onlar da oradan sonra işte Selçuklu şehri kurulunca ovaya, Ağlasun şehri, onlar da oraya yerleşiyor. Burada tamamen dükkan kapanıyor. İşte bilimsel manada 1706 mıydı? Fransız bir kaşif tarafından keşfediliyor. Lucas. Ha, Lucas. Allah'ım, buraları niye kapatmışlar böyle ya? Kazı yok ki burada. Sanki şurası açık. Değil mi? Hatırlıyorum. Ya burası şehrin kapısı, burayı neden kapatırsın ki ya? Çok ilginç ya. Allah Allah. Garip işler. Çok garip ya, çok garip gerçekten. Aa bak, birileri İskender Tepesi'ne gitmiş. De oraya gitmenin
feasible'lığı bence tartışmaya açık. Yani Ya orada çünkü pek özgün bir yapı da yok. Kullandığımız şehirlerin çoğunun mezarlık olduğu gerçeği. şurada da bir kum ocağı mı açıyor? Ne yapıyor? Bir şey yapıyor. İnanılmaz yani. Yani vallahi. Arkamızda var. Kapağını falan hep kırmışlar tabii bunlar. Detayları çok güzel ama evet, pisi diye etkisi görülüyor ya, hep sığırlar. Alıç ağaçları falan hep var. Kimler var? Medusa diyorum yine ya. Apollo var. Diğerlerini anlayamıyorum. Bir dayılar var. Bir şey sembolü. Kalkan, kılıç, Roma sembolü. Yine aynı. Bunları anlamak mümkün değil. İnce işçilikli detaylar var hakikaten. Light kapakları. Ya ben işte antik kültürlerde şu olayın hastasıyım ya. Kılıç ve çiçeğin aynı karede olma hikayesi. Zeytin de bizim TSK amblemindeki gibi. Zeytin dalı ve silah. İskender Tepesi'ndeki de bak, bina ile ilgili kalıntılar da görülüyor, binalarla ilgili. Evet. Evet. Ya yol vardı muhtemelen de. Geriye çok bir şey kalmadı. Reis ne yaptı? Yalnız bu biraz yaralı ya. Bak
Yaralım nerede? Şuradan bir yara almış şurasında. Ama altı sağlam gibi. Evet, kendisi sağlam. Ya eski toprak herhalde ki. Buralar yeni bir eşelenmiş. Ya herhalde Dediğiniz arkadaşlar. yok canım. Onlar buraya girip yani bu kadar sit alanı bir yeri eşelemiş olamamalılar yani. Yani domuzlar ve arkeologlar olduğunu temenni ediyorum onların. Ya şuralarda bak korkunç mozole var. Lahit var. Ve yapıları dair izler de çok ya. Şehir yapmış. 2000 yıldır duruyor. Bizimkiler 2 eve yaptık da tahtına çürük. Gerçekten harika olay ya. Hı? Harika olay gerçekten ya. Gerçekten iyi detaylar var. Yıkan depremden sonra bir daha öyle büyük deprem oldu mu ki? Oluyor ya, sonra küçük depremler de oluyor. Zaten o ilk 590'daki büyük depremden sonra tadı kaçıyor şehrin. Bir de eskisi kadar zengin bir toplulukta olmadıkları için yeniden yapamıyorlar. Ya bir de başkent olman lazım böyle bir şehri yapabilmen için. İşte Pisidia bölgesinin başkentiyken ve ekonomi işte seramikçilik, zaten kil madenin var, mermerin var, taşın var. Demirle ilgili madencilik faaliyetleri de var. Yani her masada var adamlar. Tarım zaten var, aşağı havza adamlar. Lokomotif sektörler bunlar. Tabii tabii. Ya işte şu aşağı Agora'da 2000 sene önce biriyle mi buluşacağım baba, gariban mısın, buralarda dükkanların önünde takılıyorsun. Bir de şey çok güzel. Şimdi en altta en fakirler, yukarı çıktıkça daha zengin market, pazar yerleri. İşte kutsallık oranı da artıyor hikayedeki. Yukarı doğru gidildikçe. Hamam Ciminasyum da çok güzel ya. Ama en güzel yeri değil tabii ki. En güzel yere henüz gelmedik. Hatta en güzel 2 yer var da, yok 3. Bu arada bununla da ilgili bir anket yapalım mı mesela? Anket de açarız topluluk bölümünde de. Yorum olarak da yazılabilir aşağıya. Sagalassos antik kentinin en iyi yeri neresi? Tabi diğer yerleri izledikten sonra. Şimdi Nekropol tarafından devam edelim değil mi? Bir de şu olayı çok seviyorum ya. Şimdi 2000 yıllık bir hikaye anlatıyoruz. Erik ağacı var, güncel bir hikaye yani. Üzerinde erik var şu anda. Hadrian kurucusu zaten. Şey de var. Biri daha var ya, unuttum. Altta yazarız. Ya ama hangi Hadrian, tabi o da önemli. Şimdi Hadrian da bizdeki Mehmet gibi. Elini sallasan Hadrian'a değiyor. 4. Hadrian olması lazım. Yalnız ablalar çok tatlı değil mi ya betimlemelerdeki? Şunun yüzüne sanki peçe yapmışlar montajla. Öyle gibi gözüküyor. Evet. Kıyafetler de çok başarılı ya, böyle pelerin her şey. Yalnız herkesin elinde de bir testi, bir arp, illa bir imge olacak yani. Ortadakinde de tablet var.
Ha, iPad 3 gibi görüyorum. Bak. Tabi burası akmıyor. Antoinlerden şu Hadrian Çeşmesi'ne de bir su bağlasalarmış. Evet, ince işçilik var. Evet, gerçekten. Ve mermer. Ya kireç taşına oymak gibi de değil. Mermere oymak hakikaten iş ya. Neredeyse belime gelecek yani. İnanılmaz. Tabii işçilik ya. Tabii artık Apollo tapınağı olunca biraz ona göre oluyor yani. Öyle langır lungur bir adam tapınağı değil. Seramik iyi bir gelir kaynağı şehir için. Her şeyi kullanıyor adamlar. Şöyle zigzag gibi mi yapalım, şuradan yukarıdan mı inelim? Sanki zigzag yaparsak eğim daha az olacak. Kemerler, kapılar muhteşem ya gerçekten. Evet. Duvara uğraş falan, her taşı ayrı ayrı. Aynen. Bir de yani şunların bir tanesini bile insan boyundan uzun, ne kadar büyük olduğunu görsel kıyas gerekir de. Evet. Ona da vaktimiz yok o kadar. Bitkiler de muhteşem ya coğrafyadaki, o kadar farklı türde bitki dolu ki, tabi o kadar hayvan, börtü, böcek de dolu. Aurelius kapılarını falan. Yukarıdan gidiliyor muydu oraya ya? Tiberius kapısı mapısı. Buradan daha güzel gözüküyor mu? Ya işte güncelin sanatsızlığı yani. Gerçekten. Şurası da Magellium. Zenginlerin sosyete pazarı. Ve sadece çok kaliteli ürünler ve çok elit tiplerin girdiği bir alan. O yüzden ben girmiyorum. Biz burada. Aynen, biz buranın insanı değil. Bizim Apollo Reis'in başı yine baş köşede. Artık yukarı Agora'ya da geldik. Bunlar 11 metre ya. Bunlar da az değil. Az 4 değil köşede aynen. Bir de adam bunu sırf onursallık falan diye yapıyor ya. O çok harika bir olay. Şuradaki detayı unutmayalım peki. En sevdiğim bu hikayedeki şurası. Ha, şu logarı. Aynen. Mesela şimdi şurada detaylar belli oluyordur. Burada halen kullanılan, yani su halen buradan birikiyor ve şu an kullanılan bir gider var burada. Giderin suyu şu yıldız rögar kapağından gidiyor. Zaten kenarları da nişli. Şöyle bir ovallik var orada, bir koyu renk olarak belli orası. Biz son geldiğimizde yağmur vardı, oradan gidiyordu, Evet. akıyordu su. Çalışıyordu yani. Yani 2000 yıldır çalışan bir sistem kurmak aslında bu kadar basitmiş. Ve gerçekten ışık terste. Bak mesela şu abinin yazı fontunu çok beğendim, şunu. Ama şu şahıs bak, bunun font problemli. Sadece bu yazıyla ilgili anlayabildiğim o, ama benziyor ya Yunanca'ya. Ne ok olduğuna bir bakayım akşam gidince, anlarsak Acaba ne olduğunu. Yunanlar okuyor mu ki acaba? Yani bir kişi de cahil kaldılar mı acaba? Ya yani. Yani şimdi millet şey yazacak. Ulan okumayı bilmiyorsun, ne geziyorsun oralarda falan diye de, Türkiye'de yani Helen dönemi dillerini, antik
Roma dönemi dillerini bilen kaç kişi var bir konuşmak lazım. Ya Latinceden çıkardığı kadar yani daha ötesi değil kimsenin. Burada drone havalandırsak. Muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Yani kabartmalarıyla, tüm detaylarıyla. Kıvrımlar falan nasıl yapıyor? Gerçekten muhteşem ya. Heykeller de müzede yani. Heykellerin de ciddi bir bölümü sağlam. Tabii işin en enteresan tarafı şu, 2000 yıldır akıyor şu su. Evet. Yani bu mesela dünyada süreklilik bakımından akan çeşmeler arasında en önemli 3 çeşmeden birisi. Aynı kaynaktan, aynı yerden, aynı şekilde akma anlamında. Ve mesela şu mermerlerin renk, desen ve doku farkları muhtemelen görünüyordur. Hepsi farklı bir yerden. 7 farklı mermer var. Bu şuradan göstereyim. Marmara'dan var. Eğriboz Adası'ndan. Şu yeşil olanlar Eğriboz Adası'ndan. Ve şurası akşam tabii daha güzel de gündüz de çok güzel bir görseli var. Gerçekten inanılmaz ya. Ha, bu çeşmenin başka özellikleri neydi? Buradan su içenlerin aşık olacağına falan inanılıyor. Bu işte şarap tanrısı abla olsun, diğer unsurlar olsun. Önemli heykeller var. Tabi bunlar müzede. Replikalar var burada. Yok ya da. Müzeyle ilgili kesitleri de aktarırız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler.